karşınızdayız. Bugünkü içeriğimiz biraz farklı olacak. Malumunuz ülkemizde şu anda Antalya bölgesinde, Manavgat ve çevresinde ve birçok ilimizde 190'a yakın bölgede yangınlar oldu. Yani ciğerlerimiz yanıyor tabiri caizse. Derinden yaraladılar bizi. Kasti yapılan büyük bir planlamayla yapılan bir yangın operasyonuyla ülkemiz büyük bir mücadele veriyor bu son günlerde. Devletimiz elhamdülillah büyük mücadeleler veriyor. Bu yangınların 193 tane diye biliyorum. Neredeyse 190 tanesi tamamlandı. Yani söndürüldü. Uzun uğraşlar ve gayretler sonucunda. Tabii çok canlarımızdan olduk. Çok kayıplar verdik. Maddi ve manevi olarak çok ciddi kayıplar verdik. Şu anda bizler 4 kişiyiz. Yanımızda Tamer abi var. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Arka araçta Hasan abim ve Yunus abim var. 2 araç. Elimizden geldiğince gücümüzün yettiği kadar erzaklar doldurduk. Şu anda Gündoğmuş'tayız. Gündoğmuş'ta Senir bölgesine gidiyoruz. Birkaç tane dernek olarak birleştik. Paylaşım Vakti Yardım Derneği, Gıda Bankacılığı Derneği, Serdivan Yardımlaşma Derneği ve Şifa ve Rahmet Uluslararası Yardım Vakfı olarak elhamdülillah bizler güçlerimizi birleştirdik. Elimizden ne gelir, neler yapabiliriz diye mücadele etmek için buradaki kardeşlerimize destek için geldik. Şu anda Manavgat'ın Gündoğmuş ilçesinin Seril miydi? Seril köyüne doğru gidiyoruz. Erzaklarımız, meyve sularımız var. Bir tane çadırımız var. Yörük çadırımız, büyük bir çadırımız. Elimizden geldiğince şu anda biraz daha şu çalışma için gidiyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileler var mı? Ulaşabilecek miyiz? Bir fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra ihtiyaç varsa ya da ihtiyaçları nelerdir onları belirleyip tekrar bir 15-20 gün sonra ya da daha kısa bir sürede işin aciliyetine göre, ihtiyacın aciliyetine göre böyle bir aksiyon alıp inşallah siz değerli kardeşlerimize, takipçilerimize buradaki yaşantıları, olanları, olmuşlukları paylaşmak istiyoruz. Bizleri takipte kalın. Yangınların birçoğu bitti ama yoğun bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor dediğimiz gibi. Bizleri takipte kalın. Konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İçerikleri paylaşmaya devam edeceğiz. Teyzeciğim geçmiş olsun ya. Sağ olun. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle bir şeyler. İnşallah, inşallah. Sağlar da sağlar. Erzaklarımızı Sakarya'dan kardeşlerimiz yolladı. Çok selam söyleyin bizden. Kendileri selamlarını iletti. Allah herkese iyilik versin. 17 Ağustos depremini yaşadık teyze. Evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz yıkıldı bizim orada. He. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Türkiye'nin her yerinden bize adam bir tane ekmek almış getirmiş. Ya. İstanbul'dan, oradan buradan yani. Biz de dedik biz de Her varlığımızı yerden hissettirelim. yağdı, burada yağdı. Allah. Bir ihtiyacın var mı teyzeciğim burada? İhtiyacın bir şey var mı? Onu karşılayalım. Elimizden geleni yapalım. Bizim ihtiyacımız yok kuzum. Bir yememiz tarzında bir şey düşerse verirsiniz. İnşallah. Çarçapıt bir şey istemez dedim. Yanan yerlere verin. Rabbim böyle bir yağcı bir daha göstermesin teyze. Amin. Amin. Amcam nasıl? Yeter ki partalımız var. Onun içinde sütür oluruz biz. Benim dayım olur. Dayı. Biz de Manavgat'tan. Göz görmez. Topal, kuş, bir şey hayrı yok. Topal etse teyze bakar işte. Teyzeyle mi kalıyor? İkisi kalıyor işte. Birbirine bakıyorlar. İşte ben Nasıl, yangınlarla alakalı nasıl durumlar şu an teyzeciğim? çok merak ediyoruz kuzum. Hep akrabaların evi yandı. Sizde var mı bir zarar ziyan? Bizde de olacakmış. Çok yardım veriyor. Allah'ım işte bir yardım edik. Rabbim tekrar yaşatmasın inşallah. İnşallah. Allah muhafaza etsin. İşte etimiz götümüz vardı şeyin içinde, dolapta. Her şey bir battı, bitti gitti. Telefonumuz yok. Gidik. Elektrik var mı? Elektrik sonradan geldi. Yoktu. Rabbim yardımcınız olsun. Bu şekilde işte ufak tefek elimizden geldiğince destek çıkmaya çalışıyoruz. Sağ olun, var olun kuzum.
Allah bu Güzel günleri konuş. kimseye Ay şeyler konuşmasın. Yaşatmasın kimseye. Bu bir yaşlılıkla gideverir bir tane. Veririz abi Süleyman amca. Ablacığım büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın. İnşallah hep cemilimizi inşallah bir daha Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Sakarya'dan geliyoruz biz amca. Deprem gördük. Oradaki afeti gördük. Dedik ki biz de elimizden geldiği kadar buradaki kardeşlerimize, abilerimize bir şeyler getirelim. Varsınız, iyi ki Tamam. Allah razı olsun. neler var. Bir ihtiyacın var mı amca? Elimizden gelen bir şey var mı yapabileceğimiz? Benim daha doğrusu tek bir ihtiyacım. İyi misin? İyi kam, iyi de. İnşallah. Bir zarar ziyan oldu mu sizde yangında? Ev komple yandı. Ben bir şey bilmiyorum. Al. Çocuk yok, tek kendim var. İçeride kendimi yanmadım ama. Allah muhafaza etmiş sizleri. Tamam, şu çocuğu olmaz. Yardım gelene Şu çocuğu olmasa ben nereye gideceğim? Evet. babamın tek isteği evinin bir an önce yapılması. İnşallah hayırlısıyla onlar da yapılacak. Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Bunlar çok kötü gülüm. Evimizin hiçbir şey kalmadı. Kireç gibi taşlarımız dahi eridi. Hiçbir şeyimiz yok. Annemin babamın canı sağ o kadar. Yani buna da şükür. İnşallah devletimiz, milletimiz yardımcı olur. Bizler elimizden geldiğince böyle size erzaklar falan gönderiyoruz. Sağ olun. Allah herkesten razı olsun. Devletimizden, milletimizden, yardımseverlerden. Amin. Herkesten Allah razı olsun. Çok geçmişler olsun Çok inşallah. sağ olun. Allah razı olsun. Evet değerli arkadaşlar, şu anda köylerde gezilerimize, dolaşmalarımıza devam ediyoruz. Arkamızda aracımız var. Şu aracımızda. Bir de şu aşağıda bir tane aracımız da var. Diğerinin dolu olduğu için kamera var, gösteremiyorum. Buradaki kardeşlerimize erzaklarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Arkamızda jandarmamız var. Jandarma ile beraber aileleri tespit ediyoruz. Bu jandarmalarla beraber tespit ettiğimiz ailelere erzaklarını vesaire teslim edip isimlerini de kayıtlarını alıyoruz. Yani her şeyi resmi bir şekilde yapıp inşallah ihtiyaç olan yerlere dağıtımlarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Hava çok sıcak. Şimdi şöyle göstereyim. Burası görmüş olduğunuz gibi bir yaşam alanı, yani köyün, evlerin olduğu yer. Hemen arka tarafta şurayı gösterelim. Arka tarafta da orman var. Yani şöyle bir düşünmek lazım. Burası sizin kendi eviniz ve bu yamacın aşağısında cayır cayır yanan bir orman var. Yani bu görmüş olduğunuz tepeliklerin hepsi şuralar. Şuralar olabildiğince komple yanmış. Gerçekten bu pozisyonu bile görmek insanı büyük bir şekilde hüzünlendiriyor ki o pozisyonda burada evladınız varken, çocuklar varken bu evlerde sadece ateşi seyredebiliyor olduğunuzu düşünün. Nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Yani arka tarafta görmüş olduğumuz şu yeşil alan, tepeliklerin hepsi şu anda yeşil değiller. Yani simsiyah olmuşlar diyebilirim. Rabbim kimsenin başına vermesin. Zor bir imtihan, zor bir sınav. Ama elhamdülillah yoğun çabalar ve uğraşlar sonucunda devletimizin desteğiyle, milletimizin desteğiyle, el birliğiyle buralar elhamdülillah şu anda yangın noktasında kontrol altına alınmış. Ama tabi yaralar çok taze. Arkamızdaki teyzeler, amcalar. Hacı abi tanımıyorum ama o da farklı bir ilden gelmiş şu anda. Nereden geldiniz abi? Alanya Sugözü Mahalle Muhtarı. Biz de bugün bacanağımla birlikte, Hollanda'dan gelmiş bacanağımla birlikte, oradan onlar da bir maddi olarak bir katkılar temin etmişler. Evet. Manavgat'tan başladık, Kalemler köyünden. Şimdi bu Senir'e geldik. Senir'den Ortaonuş, Gündoğmuş'un yanan köylerine uğrayacağız. Çam sakızı çoban armağan. Tabii bizimki sadece hatırlanmış olması. Evet, destek Yaralar olmak yani. Tabii destek olmak. Bu millet dayanışmasını, devlet dayanışmasını ortaya koymak. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Amin, amin. Müthiş bir devlet, millet dayanışması görüyoruz.
buradan şunu da söylemek istiyorum. 2 tane ağacı memleketi yakan hainler nerede diyorum. Saygılar. Allah razı olsun. Kesinlikle. Yani bu yani memlekette 193 tane yangın oldu Evet. aşağı yukarı. Evet. Rakam olarak öyle biliyoruz. Tabii bize söylemesi kolay. 193 Evet, dilimizle söylüyoruz çok zor. ama Şu memleketi gördüğümüz zaman bu nasıl söndürüldü diye şu anda hayretler içinde Yani- varıyor. Şu gördüğümüz havuzanın büyüklüğüne bakın. Burası sadece senin. evet. Ama havuzanın büyüklüğüne bak. Bunu düşünün ki Manavgat, Taşal, tutun kilometrelerce abi. Bir yanı Güzelbağ, bir yanı Peki abi Akseki. şöyle bunu yani artık hangi amaçla yapmışsa terör olarak, siyasi görüş olarak PKK diyorlar ki öyle inanıyorum. Allah cezalarını verecek inşallah da. Lanetliyoruz. Nasıl bir merhamet, nasıl bir vicdan, nasıl Merhamet bir insanlık arama var zaten. bunlarda? Bunlarda ne insanlık var, ne Allah korkusu var, ne merhamet. Ya şu insanlara bir bak, bırakın şu ormanların içinde yanan canlıların hesabını kimse veremez. Evet. Ne canlılar yandı. Zaten orman kendisi bir canlı zaten. Yaradanın yeşillikler bakın şu anda her yer kurumuş bitmiş. Mezarlıklar yanmış abi ya. Mezarlıklar İnsanda yanmış. zerre kadar bir merhamet olsa vicdanen erir çürür zaten. Ya hiç devletin cezasına bile gerek kalmadan merhamet olan insan vicdanen erir çürür. Ama Allah belalarını versinler. Amin. Ama bunu yakan değil de devletimizi sorgulayanları da Allah Rabbim ıslah eylesin diyorum. Amin, Buradan amin. bunu söylemek istiyorum. Onun dışında Çok diyecek güzel bir şey yok. konuştun abi. Allah isim neydi abi sizin? Hasan Uysal. Hasan Alanya Uysal. Merkez Su Gözü Mahalle Muhtarı. Allah razı olsun abi. Abi Allah'a emanet. beklerim. Sizleri tanıyabilir miyim? Abi benim ismim Nur Ali Polatser. Sakarya ve İstanbul'dan geliyorum. Evet. Paylaşım Vakti Yardım Derneği, Serdivan Allah razı Yardım olsun Derneği kardeşim. ve Allah Şifa ve kabul Rahmet etsin. Yardım Derneği olarak Allah geldim, kabul vakfı etsin. olarak. Allah kabul etsin. Bu videoları da ben YouTube'da yayınlıyorum. Allah Böyle razı olsun. çalışmalarımız var. Teşekkür ederim. İnşallah bunu da yayınlayacağız. Allah razı olsun babacığım. Çok Eyvallah. sağ ol. Memnun oldum abi. Hayırlı Görüşürüz. güne. Bütün Türkiye'nin başı sağ olun. Amin. Sağ olun. Evet arkadaşlar burada durumlar bu şekilde. Köyler. Allah'tan gelen bir şey abi. Allah ömür versin. Bak Sizler bu köyde yaşıyorsunuz değil mi burada abi? yaşıyoruz abi. Bizim evimiz burası. Evet abi. Kayınpederimin evi karşıda yıkıldı. Evet Yanan abi. yerlere esas o taraflar. Allah devletimizden, milletimizden abi herkes tek yürek oldu böyle. Eline verirse desin. Elhamdülillah. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. O imkansız abi. Kimse bu yangını, şuradan gelen yangını biz gittik aşağılar izledik geldik ormanı. Abi burada var ya 1000 kişi olsa yine o yangını kurtaramazdı. Herkes Değil mi? Devlet olmazsa. canını kurtaramaz abi. Anca canını kurtarır adam. Biz baktık geldik ya. Fırtına geliyor. Ya bak şimdi bir tarlada bile anız yakan iki tarafını temizlersin. Yangın bir tarafa kaçırırsın abi. Yani bu böyle bir şey. Evet. Bunu kimse bir şey yapamaz ya. Evet abi yani bunu farklı yönlere çekmek Yok, isteyen yok. çok insanlar Yok oldu değil. ama Ya, elhamdülillah Biz devlet gördük, vazifesini biz yapıyor gördük yani. abi burada şimdi. Allah için Yani devlet- arkadaşlar devlet- bunu biz İstanbul'dan, Sakarya'dan, farklı yerlerden gelerek söylemiyoruz. Burada birebir 7-24, bir hafta 10 gündür yaşayan insanlar kendileri söylüyorlar. Kendileri tarif ediyorlar. Bak, Yorum onlara abi ait yani. kim ne derse desin kimse şey yapmasın. Devletimiz gerçek söylüyorum. Uçağında gönderdi, helikopterinde gönderdi, arazöründe gönderdi, itfaiyesinde gönderdi. Biz böyle bir şey görmedik burada. Gerçek ya nasıl diye hiçbir şey görmedik. Yani yardım da geldi, her şeyi gördük. Allah devletimizden razı olsun abi. Milletimizden razı olsun. Amin. Herkes yardım edeceğini değil, yani birbiriyle yarışıyor. Evlatın yapmadığını başka bir evlat yaptı bize. Değil mi abi? O kadar memnun oldum ki anlatamam ya. Tatlı diller var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buradaki abiler, amcalar hakikaten dinleyince insan mest oluyor. Bir de o haberler yok mu o haberler. İzleyince buraları gördükten sonra nasıl bir oyun, nasıl bir dümen döndüğünü anlıyorsunuz. Mesele siyaset değil. Ya siyaset olsun anasını satayım. Siyaset olsun. Evet siyaset yapıyorum. Yani siyaset böyle bir durumda, böyle bir ortamda siyaset gerekiyorsa siyaset yapalım. Devlet dediğimiz olay siyasi bir parti, siyasi bir oluşum değil. Devlet senin gücün demektir. Böyle bir durumda, böyle bir afette eğer ki devlet seni yalnız bırakmıyorsa, destek veriyorsa ve sen bunu karalamaya çalışıyorsan kusura bakma ama sen kansız bir insansın. Böyle şeylere gerek yok. Vatanperverlikse al hadi vatanperverlik devletine sahip çık. Gel buralara el at. İşte bu sosyal medyada ünlüler konuşma yapıyorlar. Nerede devlet, nerede aranjörler, kendini bilmez birkaç tane ünlü dediğimiz, sanatçı dediğimiz kişiler bu şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Millet görüyor be, millet görüyor hakikaten. Yani Allah razı olsun diyoruz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Yardımlarımıza devam ediyoruz.
Ben konuşmaya bayağı daldım ama ekibi görüyorsunuz. Ekip halen çalışıyor. Arkadaşlar yani şu an yukarıdan aşağı doğru iniyoruz ama inanır mısınız nereyi çekeceğimi bilmiyorum. Öyle felaket yangınlar olmuş ki yolun sağ tarafı ayrı, sol tarafı tepeler ayrı. Yani muazzam güzel bir mekan, muazzam güzel yerler, yollar. Ama anasını ağlatmışlar be. Hakikaten şerefsizler. Allah onlardan sorsun. Allah onların evlatlarından çıkarsın. Sebep olan her kimse, hangi şerefsiz canilerse. Yani çok enteresan bir şeyler abi. Baksanıza ya. Bilmiyorum hangi birini göstereyim, hangi birini. Şuraya baksanıza. Bak şuralar komple yanmış ya. Bak şu kuşların seslerini duyuyorsunuz değil mi? Bak abi. Bak. Şurası komple yanmış ama erken müdahale edilmiş. Sadece şu orta kök kısımlar yanmış. Sağlı sollu bazı yerlerde tabelalar dahi yolu bile mahvetmiş yani. Şuraların altları komple yanmış arkadaşlar. Ama demek ki erken müdahale olmuş. Komplesi yanmamış. En azından kül olmamışlar. Muhtemelen hayat devam ediyor bu ağaçlarda. Ama içler acısı bir durum. Kafayı çevirdi, güzel yapmış. Her taraf olmuş bertaraf abi. Her taraf olmuş bertaraf. Evet değerli arkadaşlar, Manavgat yangını ile alakalı gezimiz, ziyaretlerimiz, projemiz devam ediyor. Şu anda Gündoğmuş'tan çok uzakta bir yerdeyiz. Kemeraltı bölgesindeyiz. Şu anda öyle bir yere geldik ki burası muazzam bir yer. Yani çok zorlu bir yolculuktan geldik. Yollar çok felaket. Şimdi göstereceğim. Biraz da tırsmıyor değilim açıkçası. He? Bakın. Gün batımı. Dağın eteklerinde muazzam bir yerdeyiz. Şöyle sizi etrafı seyretmeyle baş başa bırakmak istiyorum. Nereye koyayım teyze bunları? Şuradan şöyle aşağı inelim. Bakmayın diyor öyle yeşil dolu ama etrafı komple yanık. Bak, Allah altları Allah. dikler. Yangın olduğunda burada mıydın? Buradaydık tabii. Geldik burada da Değil mi? yandı. Ev aşağıda yanınca buraya geldin değil mi? Hayır orada yandı.